Evet, değerli arkadaşlar, herkese güzel akşamlar. Bir cumartesi akşamı sohbetinle yine karşınızdayız. Bugün dikkatimi çekti, canlı yayın yapmamışız. Eee, Normalde astroloji derslerinin canlı yayınlarını yapıyorduk. Astroloji derslerini artık özele aldık. Orada devam ediyoruz ve astroloji derslerine katılmak isterseniz de mutlaka hala da katılabilirsiniz. Benimle temasa geçmeniz yeterli. Eee, Bugün size paylaşacağım konu değerli arkadaşlar, parayla ilgili konular. Astrolojide para göstergeleri ve kişisel gelişim açısından para nedir, nasıldır, nasıl olmalıdır, parayla olan ilişkilerimiz gibi belli bir konulardan size ben bahsediyor olacağım. Şu anda YouTube bir taraftan duyuru yapıyordur ve şu saat itibariyle birçok kişi başka noktalara daldı ve kimimiz yorulduk, kimimiz uyuyoruz, kimimiz Instagram'da tıklıyoruz bir şeyleri. Artık ne diyelim, duyanlar duymayanlara duyursunlar yayınımızı. Hatta buraya da bir tane buton koymuşlar. Facebook'tan da paylaşalım. Bugünkü konumuz arkadaşlar para olacak. Evet, Savra Hanım demiş ki para olsa, ne para gelse de kursunuza katılabilsek. Ben zaten hani açıklamalar yaptım. Benim kursu, yani astroloji kursu şu anda çok uygun bir fiyat, çok ucuz. Katılmak isterseniz katılın. İmkanı olmayanlara da yine ben elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Ama tabii ki hiç karşılıksız değil. İmkanınız varsa ya da imkanınız şu anda azsa belli olmaz. Belki imkanınız daha da çoğalır zaman içerisinde. Ama siz bir katılmaya niyet edin ve hani bana doğrudan gelip bir başvurunuz da olmadı zaten. Onu da size belirteyim. Hani başvurunuz olsaydı ben yine yardımcı olurdum size. Evet değerli arkadaşlar, bugün ele alacağımız konu para. Astrolojide para göstergeleri ve bizim kişisel gelişim açısından paraya bakış açımız nedir, nasıl olmalıdır? Şimdi arkadaşlar para bir değer biliyorsunuz ve biz değeri çekiyor. Yani kişinin kendisini değerli hissetmesiyle para arasında çok önemli bir ilişki var. Çünkü biz çalıştığımızda para kazanırız ve para kazandığımızda bir değer üretiriz. Ve biz bir değer üretemiyorsak zaten para kazanmıyoruzdur ya da kazanamıyoruzdur. Hangi işi yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka yaptığınız işte bir değer üretiyor olmanız gerekiyor ve yaptığınız ve ürettiğiniz bu değer hem kendiniz açısından hem başkaları açısından hani bir değer statüsüne sokulması gerekiyor. Şimdi doğada enerjiler birbirlerini çekiyorlar. İşte hani tencere yuvarlanır kapağını bulur deriz mesela. Neden öyle deriz? Çünkü orada birbiriyle uyumlu enerjiler birbirini çeker. Birbiriyle benzer enerjiler de birbirini çeker. Mesela bir insan 2 yıl arkadaşlık yaptığı kişiler kimlerse o kişilerin mali durumlarına siz de gelirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Bir insan diyelim ki çok zengin arkadaşları varsa ve o çok zengin arkadaşlarıyla takılıyorsa 2 yıl içerisinde arkadaşlar ekonomik durumu o zengin kişilerle benzer bir noktaya doğru taşınmaya başlar. Böyle bir enerjik yapı vardır. Bir diğer nokta da kişinin kendini değerli hissetmesi çok önemlidir. Kişinin kendini değerli hissedip hissetmemesi ta ailesinden itibaren, ailesiyle olan ilişkilerinden itibaren oluşmaya başlıyor. Bugün insanları kendini değersiz hissettiren birçok şey var. Yani siz bir değerseniz para ya da maddi imkanlar ya da işte değerli bilgiler, değerli ne varsa onlar da gelip sizi bulacaklar. Şimdi insanın kendisini değerli hissetmemesinin çeşitli nedenleri var ki bunların başında bir tanesi de insanın kendisine başkalarıyla kıyaslaması. Şimdi bir insan kendinde olanları
düşündükçe şükrü artar. Yani elindeki mevcut ve enerjisi o elindeki mevcuda ne olur? Yönelir. Yani siz bir mumsunuz, siz bir ışıksınız ve elinizdeki ışığı nereye çeviriyorsanız orası aydınlanıyor. Çünkü yani yaratan sizi zaten özel ilan etmiş, yeryüzünün halifesi kılmış, insanoğlu demiş ve benim tecelligahım demiş ve sizi Allah özel olarak yaratmış. İşte siz yaratıcının ışığının bir yansıtıcısısınız. Dolayısıyla siz elinizde olanlara baktığınızda orada o alana ışık saçarsınız ve o alandaki detayları görmeye başlarsınız. O alandaki tohumlar açılmaya başlar, tohumlar saçılmaya başlar ve elinizdeki mevcut artmaya başlar. Ama siz elinizde olmayanlara o ışığı çevirirseniz, işte başkasının malı, başkasının parası, ya işte Allah onlara veriyor da bana vermiyor vesaire gibi sorgulamalara girdiğiniz zaman zaten önce gıpta ettiğiniz kişileri farkında olmadan haset etmeye başlamış olursunuz. Ve haset ettiğinizde metafizik bir yasayı çiğnersiniz. Haset eden, haset ettiğinden mahrum kalır. Net, net bir bilgi. Dolayısıyla da hani onun bir yaşam var, onun bir kadersel çizgisi var, onun bir doğum haritası var. O, onun hayata yapacağı hizmet var. Onun atalarının hayata yapmış olduğu bir hizmet var. Onun ödül ceza çizgisi sizden çok farklı. Dolayısıyla siz ilahi kainatın sistemini bilmediğiniz için o kişinin mal varlığını hem yargılamamanız gerekiyor hem de arkadaşlar sizde olmayanı ışık tuttuğunuzda ne artacak? Sizde olmayanlar artacak. Yani artık bir şeylerin varlığı değil, yokluğuna ışık tutmuş olacaksınız ve sürekli elinizde olmayanlar, elinizde yok olanlar sizin gündeminizde olacak. Ve dünya kadar malın, dünya kadar derdi olacak kafanızda. Ama elinizde mevcut olanın, elinizde olana o ışığı çevirdiğinizde hem şükrünüz artacak hem de orada detaylanacak ve o tohumdan filizler açacak. Burada en önemli nokta arkadaşlar kendinizi değerli hissetmeniz. Şimdi astrolojik anlamda kendinizi değerli hissedebilmeniz açısından baktığımız zaman bir bireye o kişinin 2. evi, 8. evi, ondan sonra işte 10. evi gibi parayla alakalı konularla ilgili alanlar var. Ve bunların çeşitli formülasyonları var. Her şeyden önce arkadaşlar hepimiz içimizde bir çocuk taşırız. Ve içimizde taşıdığımız bu çocuk çoğunlukla arkadaşlar yaralı çocuktur. Ya işte annemizden işittiğimiz bir azar olabilir, babamızdan işittiğimiz bir azar olabilir. İşte böyle kendi içimizde bir yaralı çocuk barındırırız. Ve bu yaralı çocuk arkadaşlar zaman zaman bizim hayatımızı sekteye uğratır. Neden sekteye uğratır biliyor musunuz? Çünkü siz içinizdeki o çocuk için yeterli zaman harcamazsanız, o içinizdeki çocuğu yeterli derecede eğlendirmezseniz, o içinizdeki çocuk sizin hayatınızı dumura uğratır. Çünkü ona değer vermeniz gerekiyor. Ona vakit ayırmanız gerekiyor. Onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Bu yüzden de kendinizi zaman zaman ödüllendirmelisiniz. Mesela bu kahveyi yaptım ben, içiyorum. Bu kahveyi kendim için içiyorum. Ey kendim, bu da senin ödülün diyorum. Bakın bu basit bir kahve. Ama bu başka bir şey de olabilir. Çünkü içinizdeki çocuğun neye sevineceğini bilmiyorsunuz. Ve bu bizim içimizdeki çocukların yaşları var arkadaşlar. Kimisi 7 yaşında, kimisi 5 yaşında, kimisi 40 yaşında, kimisi 35 yaşında, kimisi 18 yaşında. Ciddiyim. Hocam 40 yaşında da çocuk olur. Hani bazı insanlar vardır 40 yaşında doğmuş gibidir. Hani içinde bir dede oturmuş falan dersin. İşte o dedenin oturduğu insanlar da var. Biz bunlara bilinçaltı yaşı diyoruz. O yüzden de
o içinizdeki çocuğun hoşlandığı cinsten ona yaklaşım sergilemeniz gerekiyor ki bu içinizdeki çocuğun yaşını ancak bir astroloji seansıyla bilebilirsiniz. Bunu size söyleyeyim. Diğer taraftan sizin astrolojik göstergeleriniz bazen parayla alakalı hiç sorunsuz, çok güzel bir şekilde gidebilir. Ancak yine hayatın bütününe hizmet etmeniz gereken alanlar vardır. Ve siz oraya es geçerseniz yine dumura uğrarsınız. O kadar paranın, malın, mülkün içinde batma tehlikesi yaşayabilirsiniz. Ve yine hayatlara baktığımız zaman dört dörtlük hiç kimsede bir hayat yok. Yani geçen mesela bir harita inceledim. Haritada kişinin böyle parayla ilgili çok muazzam durumları var. Yani güldür güldür para yağacak birisi. Elini attığı yerden fışkırıyor falan. Ama onun da mesela evlenecek ve evlendiği kişiyle alakalı problem yaşayacak. Mesela onun da şeyi oradan geliyor. Ona evlendiği kişi diyecek ki çok duygusuz bir insansın diyecek. Çok duygusuz bir insansın. Niye? Senin diyecek dinin imanın para diyecek ona. Ve oradan başlayacak teyip sarmaya. Yine başka bir harita inceledim. Mesela yani işte baktım bir bay evlenmesi gerekiyor, para kazanması gerekiyor falan, para kazanıp evlenecek falan. Ama ona para evlendiği hanımından gelecek. Yani iç güveysi deriz ya biz, iç güveylikten gelecek. Birisi memur olmaya çalışıyor. Yani arkadaşım sen sinema oyuncusu olacaksın yani ne memurluğu yani? Senin haritandaki gösterge o değil. Hani şimdilik ama geleneksel kafada baktığımız zaman hele şu ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, insanlara anlatılan yaşam tarzlarına baktığımız zaman hepimiz devlet memuru olmak istiyoruz. Hakikaten. Çünkü artık kimse risk almak istemiyor. Ama böyle olmaz ki insanların bu dünyaya geliş yaratılış fıtratları var. O fıtratlarına uygun bir yaşam sürmeleri gerekiyor ve siz dengeyi bozduğunuzda yani o siyasiler bu haksızlıkları yapıp dengeleri bozduğunda insanlar arasındaki bu denge bozulduğunda ne oluyor? Bir toplum bozulmaya başlıyor. Bir toplum bozulmaya başladığında helakla alakalı mekanizmalar çalışmaya başlıyor. Astrolojideki para göstergelerinden en önemlisi arkadaşlar ikinci evdir. İkinci ev para olarak bakılsa da az önce size bahsettiğim değerdir. Ve sizin değerli olmanız için arkadaşlar hiç kimseye ve hiçbir şeye kendi değerinizi belirlemesine izin vermemeniz gerekiyor. Bakın bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Hiç kimseye ve hiçbir şeye kendi değerinizi belirlemesine izin vermeyeceksiniz. İşte birini sevebilirsiniz, terk edilebilirsiniz. Terk edildiğinizde kendinizi değersiz hissedebilirsiniz ve bunlar sizin parasal alanınıza etki eder. İşte mesela her kadın zengin koca istiyor. Şimdi adam zengin değil, adama değer vermiyor. Değer vermediğinde adamın zengin olmasını bekliyor. Adam değer görmüyor ki. Adam yani bir hani adamı kral da yapan, vezir de yapan, rezil de yapan karısıdır diye bir laf var ya. Yani vezir yapmadığınız bir adamda bir krallık, bir para beklemeyin. Kişi kendini değerli hissetmesi gerekiyor. Kişi mesela ben mesela Antalya'da yaşıyorum. Ruslar var mesela bizim burada Türklerle ilişkili olan. Yani kadın mesela adama nasıl davranıyor biliyor musunuz? Sen diyor benim süper kahramanımsın diyor ya. Ben sensiz yaşayamam diyor. Adam uçuyor böyle havalarda, kanatlanıyor. Neden? İşte o adam kendini değerli hissediyor ve onun uğruna her şeyi yapacak şekilde hissediyor kendisini. İşte o adam nasıl kendisini değerli hissediyorsa işte bu şekilde o değeri hissettiğinde o adam artık parayı çeker hale gelecek. O kadın parayı çeker hale gelecek. Bir de şöyle bir durum vardır. Ben parayı bir bulayım, bu adamı terk edeceğim. Ben parayı bir bulayım, bu kadını anında değiştireceğim. Ben parayı bir bulayım, bu işi bırakacağım. Olmayacak. Hiçbiri olmayacak. Ben bir müdür olayım, bunların alayını işten atacağım. Bunların hiçbiri olmayacak.
Çünkü bu şartlı bağlanmalar, bu sistem bunların hiçbirine izin vermeyecek. Çünkü sistem öyle bir çalışıyor ki, öyle bir mekanizma var ki sen parayı bunun üzerine kurduğun için, değeri bunun üzerine kurduğun için, değeri değersizleştirdiğin için bu sistem sana izin vermeyecek. Çünkü değer hiç kimseye, hiçbir şeye bağlı değil. Değeri Allah'tan bilin, Allah için değerli olun ve kendi değerinizi asla bir başkasının belirlemesine izin vermeyin. Bir başkasının sizin değerinizi belirlemesine izin verirseniz çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Astrolojik anlamda da Chiron boğada olanlar, sonra 7. evinde mesela Neptün yay olanlar. Mesela o kişilerin mesela para algıları çok değişik olmak zorundadır yani. Parayı böyle evrensel olarak düşünmesi gerekiyor. Sadece ben bir para kazanayım değil yani. Ben para kazanayım, bu dünya için ne yapabilirim gibi düşünceler olmaları gerekiyor. Öyle hani azıcık aşım, tatlıcık başım herkes için geçerli değil. Arkadaşlar ben böyle konuşuyorum. Siz de biraz yazın. Sorularınız varsa sorun. Evet. Bakıyorum sorulara tek tek. Sahura Hanım demişsiniz, para gelse de kursunuza katılabilsek, size açıklama yaptık. Hani herhangi bir başvurunuz olmaz zaten. Fiyatlar zaten inanılmaz uygun. Yine de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Ceren Hanım demiş ki ilgiyle takip ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ceren Hanım demiş ki ne demiş? Astroloji haritamız bir nevi kaderiniz mi oluyor? Gerçi haritamı da bilmiyorum da demişsiniz. Evet, astroloji haritası demek, siz dünyaya ilk geldiğinizde yıldızların bir konumu oluyor ve o yıldızların konumu sizin bu varlık alemine çıktığınızda sizin mizacınızı, karakterinizi, davranışlarınızı, yani karakterinizi, huyunuzu ve düşünce yapınızı belirliyor. Her insanın maruz kaldığı düşünce, dürtü mekanizması farklı. Ve duygu dediğimiz kavram da sizin vücudunuzun düşüncelerinize verdiği tepki oluyor. Ve bunlar da sizin davranışlarınızı belirliyor. Kısaca düşünceler davranışlarınıza dönüşüyor. Ve o düşünceler davranışlarınıza dönüştüğünde sizin kaderiniz oluyor. Mesela böyle bir parayla alakalı sıkıntı yaşayan bir danışan vardı. Yani sabah kalktığında para düşünmesi gerekirken başka bir şey düşünüyor. İşte burada gitmesi gereken alanlar oluyor insanların. O haritalarda bütün bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi burada sizin sorunuzdan oraya geçtik çünkü şu var. İnsanların bir kaderi var. Evet, herkesin bir kaderi var. Bu kader, yani başımıza gelebilecek şeyleri belirleyemiyoruz ama başımıza gelebilecek şeylere nasıl tepkiler vereceğimizi belirleyebiliriz. İnsanları bu hayatta zorlayacak çok alanlar var. Kimisini eşiyle alakalı konular, aşkla alakalı konular zorlar. Kimisini parayla alakalı konular zorlar. Kimisini anası babasıyla ilgili konular zorlayabilir. Kimisini işte ne diyelim, arkadaşlarıyla alakalı konular zorlayabilir. Kimisini akademik araştırmayla alakalı konular zorlayabilir. Ama şu bir gerçek ki herkesin bu hayatta zorlandığı ve zorlanacağı ve sınav olacağı bir konu kesinlikle var. Kainatın bütününe hizmet noktasında kimisi daha kolay yol alabilirken kimisi daha kolay olmayacak şekilde, daha zor olabilecek şekilde ilerleyebiliyor. Yani mesela Elon Musk'a bakıyorsunuz. İşte Elon Musk'ın adam uzay dediği zaman paralar geliyor güldür güldür. Çünkü haritasında çok bariz bir şekilde bu alanda göstergeler var. Şimdi bu adam böyle bir eli yağda bir eli bağda gitmeyecek. Neden? Bu adamın da çocuklarıyla alakalı bir sınav gündemi var. Yine kendi ailesiyle alakalı da muhtemelen bir gündemi olacaktır. Zaten ne yapıyor bu adam da? Hani bütün yani çocuklarıyla alakalı bir şeyler geçenlerde bir haber oldu zaten. Hani onların üzerine çok duruyor. Değil mi? Neyi çok seversen sınavı nereden gelir? Hadi bakalım bilin. Evet. Hocam iyi akşamlar. İkinci evde Uranüs ve Plüto
olursa kötü mü? İkinci evde Uranüs ve Plüto olursa kötü değil. Şimdi oradaki Uranüs ve Plüto'yu senin hayatının hangi döneminde yaşayacağın önemli. Aslına bakarsan her şey oldu bitti bile. Hani biz yıldızlara baktığımızda onların ışığı bize geliyor ya, onların ışığı bize geldiğinde çoktan olay bitti bile. Her şey bir anda oldu bitti bile yaratıcı nazarında. Şimdi orada senin ikinci evdeki Uranüs birincisi aniden para kazanma noktaları oluşturduğu gibi aniden de para giderler oluşmaya başlar. Özellikle gider kontrolünü çok ciddi anlamda şey yapman lazım. Kontrol altında tutman lazım. Plansız, projesiz ani harcamalar, ani giderler çıkabilir. Ve senin 2 yılda bir defa orada Mars-Uranüs kavuşumun olacak. Tamam mı? O dönemi iyi bilmen lazım ki yine danışmanlık alman lazım. O dönemde şeye oturmayasın yani. Başına iş açmayasın. Yani o dönem geldiğinde hani giderler Mars-Uranüs kavuşumu bir durum oluşacak. Hatta sadece o da değil. Mesela orada bir kavuşum yapacak, kare yapacak. Yani o Uranüs'ün, oradaki natal Uranüs'ün hangi dönemde Mars'a kare yaptığı, hani başka bir Satürn'e de olabilir. Satürn, yani uzun hikaye de hani bu yılın dönemleri var. Hani 2 sene içerisinde bir sürü orada yani kareler var. Trineler var mesela. Trineleri de para kazanma fırsatı olarak değerlendirebilirsin. Yani güzel olur. Yani parayla alakalı nokta orada geliştirilebilir yani. Evet. Diğer bir soruya bakalım. Ceren Hanım demiş ki aslında astrolojiden biraz anlasak yaşam şeklimiz, belki kaderimiz, rutinliğimiz değişebilirdi ama hiçbir şey bilmiyorum maalesef. Ceren Hanım astroloji kursumuz başladı. Ona katılabilirsiniz. Ee, evet, astrolojideki en önemli şey insanın kendisini tanımasıdır. Hani Matrix'te diyor ya Temet Nosya diye, kendini bilen Rabbini bilir. İşte o çok önemli ve o gerçekten çok önemli. Çünkü var ya yani insan kendini tanımadan başkalarını tanıyamaz. Başkalarını tanımadan eee, yani kendinizi nasıl bilirsiniz biliyor musunuz? Kendinizi kendiniz olmayanlardan bilirsiniz. Yani insan kendini nasıl bilecek? Ben şuyum diyemez insan. Ben neyim yerine ben ne değilim diyebilmeniz lazım. Mesela işte az önce insanların kendilerini bir başkalarıyla kıyasladığında insanların kendilerini değersizleştirdiğini söyledim. Kendinizi değersizleştirdiğinizde kendinizin para akışınızı da bozarsınız dedik. Şimdi insanlara baktığınız zaman onun Mercedes'i var benim yok diyorsunuz. Ama şunu diyor musunuz? Ya o insan ne kadar mütevazı, ne kadar güzel huyları var, ne kadar güzel konuşuyor. Keşke ben de onun kadar mütevazi olabilseydim. Ben de onun kadar candan olabilseydim. Ben de onun kadar sevgi dolu olabilseydim diyor musunuz? Yani pozitif şeylere gıpta ediyor musunuz? Buna dikkat edin. Evet, sorulara devam edelim. Rukiye Hanım merhabalar demiş. Merhaba Rukiye Hanım. Deniz Hanım demiş ki hocam merhaba iyi yayınlar. Size de teşekkür ederiz sağ olun. Deniz Petek demiş ki hocam çok doğru. Teşekkür ederim çok sağ olun. Asif Çavadov demiş ki hocam Satürn Neptün etkileri nasıl? Şimdi Satürn Neptün etkileri yani Satürn maddiyat demek, somut şeyler demek, elle tutulabilir, gözle görülebilir şeyler demektir. Net ise bizim hayal dediğimiz alemdir. Mesela rüya alemi diyoruz ya. Şimdi rüya gerçek mi? Gerçek. Gerçekten de hepimiz rüya görüyoruz. Hani rüya diye bir şey yoktur diyebilir misiniz? Var. İnsanlar ne oluyor? Rüyada uçuyorlar, kaçıyorlar. Her şeyi yapabiliyorsun rüyada. İşte o rüya alemi karbon 14 fiziği değil. Karbon 14 fiziği bu. Yani ne yapıyor? İşte elinize sıkıyorsunuz, tahtaya vuruyorsunuz. Her şey gerçek diyorsunuz. İşte Satürn arkadaşlar bir de adı aslında Kronos.
fizik kanunlarını belli bir zaman dilimi içerisinde A noktasından B noktasında tutuyor ve bizim bu gerçek dediğimiz aleme belli bir disiplinler içerisinde somut alemin oluşmasında bir meleki kuvve aslında. Dolayısıyla da somut konular Satürn'ün konusu iken Neptün'ün de konusu tamamen hayal kurmak, hayal, ondan sonra rüyalar, ondan sonra ilham, ondan sonra din, tasavvuf, dinin iman kısımları gibi konular hep Neptün'ün konuları. Arkadaşlar bir şey rica edebilir miyim? Beğen tuşuna basabilirseniz çok sevinirim. Burada olan arkadaşlar. Eğer tabii yayınımızı beğeniyorsanız, sohbetimizden hoşnutsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Ceren Hanım demiş ki Arif Bey, yüreğin fazla sevgi dolu olması aşırı merhamette bu evrenin kurallarına aykırı mı? Fıtratınızı değiştiremiyorum. Fıtratımızı değiştiremiyorum. Ne demişsiniz? Fıtratımızı değiştiremiyorum. Yaşanan acılar ve sonuç 10 yıllık içe kapanma. Teşekkürler. Evet, burada aslında çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. O da şu. Bu dünya iyilere göre değil falan diye böyle bir yazılar, çiziler vardır biliyorsunuz. İyiler çok yaşamaz falan filan. İyiler çok ezilir falan diye. Şimdi arkadaşlar iyiler çok ezilir diye düşünmeyin ama hayatın bir dengesi var. İyiler çok yaşamaz diye de düşünmeyelim. Şimdi biz birine iyilik yaptığımız zaman karşımızdaki kişi o iyiliğin farkında değilse o zaman bizim yaptığımız iyilikten maraz var. Hani iyilikten maraz var diye bir laf vardır yani. Çünkü sizin yaptığınız iyiliği farkına şey yapar. Yani farkına varmaz. Bir diğer nokta da biz iyilik yaptığımızı zannederekten kendimize ne kazandırıyoruz? Yani kendi kazanımımız ne? Mesela şimdi yengeçleri burada varsa yengeç şey yapacaktır. İyilik yaptığınız, yani iyilik yapar görünürler çok güzel. Ama iyilik yapar görünmek iyilik değildir. Tamam mı? Yani iyilik yapar görünmek iyilik değildir. Bunları da bir ayıracağız. Diğer taraftan merhamet konusunda şöyle bir durum var. Bir insana merhamet ediyorum diye onun tekamül yolunu kapatırsanız yanlış yaparsınız. Neden? Onun ilerlemesini geciktiriyorsunuz. Şimdi bir musibet bin nasihata bedeldir denir bazı insanlar için. Çünkü o kişinin, mesela biz haritaya bakıyoruz. Haritaya baktığımızda hayatı deneyimlemeye gelmiş insanlar var. Ya da bazıları hayatta düşünmeye gelmiş insanlar var. Hani Nasrettin Hoca'nın düşünen hindi fıkrası aklıma geliyor. Hindi gibi düşünmek diye bir tabir var biliyorsunuz. Şimdi bu kişi hayatı deneyimlemeye geliyorsa ve sen de bu deneyimlemeye gelmiş kişiye yok yapma etme der durursan e, ona da kendine de zarar verirsin. Çünkü insanların duyma eşiği diye bir kavram vardır. Yapma etme dediğin zaman birincisini duyar, ikincisini duyar, üçüncüsünü duyar. Üçüncüsünden sonra artık senin yapma etme dediğini duymaz. Ve sen yapma etme desen bile o bir şekilde bu dünyaya deneyimlemeye geldiği için deneyecek, düşecek, kalkacak, o şekilde görecek. Ama siz diyebilir misiniz ki bir çocuk hiç emeklemeden yürüsün? Diyemezsiniz. Bu noktada arkadaşlar ve insanların hani yaşayarak deneyimlemesi gereken şey olduğu için içimizdeki bir şey var. Persefon'u uyandırmak diye bir kavram var. Persefon. Persefon çok ilginç bir karakterdir mitolojide. Onun hikayesini size anlatayım ki iyilik ya da yani o bizim aslında kötü zannettiğimiz şeylerin altında da iyi şeyler oluyor. Şimdi Persefon'un hikayesi şöyle. Zeus'un karısı var Gaia. Gaia'nın da bir kızı var Demeter. Bunların isimleri değişiyor mitolojik hikayelerde. Ben böyle alacağım isimleri hani. Demeter bir kız ve bu kız dağlarda, kırlarda, bayırlarda çiçekler, böcekler geziyor.
İşte kedi yavrusuna süt veriyor, büyük bir sevgi hissediyor. Kelebekler diyor nasıl uçuyor diyor. Şirinlerdeki Şirine gibi böyle çiçekler, böcekler, kelebekler geziyor. Derken yeraltı tanrısı Hades bunu görüyor. Kız da güzel. Ne yapıyor? Kızı kaçırıyor. Yeraltına hapsediyor. Yeraltına hapsediyor derken yani kendi mekanına çekiyor. Yani kendisinin kral olduğu alana çekiyor. Ve o Demeter orada duruyor. Kızın kaçırıldığını öğrenen Gaia dediğimiz toprak ana aslında. Hani dünya ana, toprak ana. Zeus'a diyor ki, yani Jüpiter'e, benim diyor kızı bul, yoksa diyor burayı yerle bir ederim diyor. Sonra depremler olmaya başlıyor, böyle doğa bozulmaya başlıyor falan filan. Bakıyor olmayacak Jüpiter, yani Zeus. Hermes'e diyor ki, Hermes git diyor şu kızı Hades'in yanından al da gel diyor. Sonra Hermes bakıyor olmayacak. Yani dünya karışıyor. Hades'in yanına gidiyor. Demeter'i oradan çıkartıyor. Hades'i bir şekilde ikna ediyor. Ve Hades'in kimi rivayete göre ona bir hap verdiği de söylenir, bir ilaç verdiği de söylenir. Ama Hades bir anlaşma yapıyor. Diyor ki, kız diyor benim yanıma kışın gelecek, yazın sizin yanınıza gitmesine izin veriyorum ama sadece yazları, kışları burada olacak diyor. Ve bu şartla Hermes Hades'i ikna ediyor ve kızı oradan alıp Gaia'ya götürüyor. Tabii Gaia mutlu oluyor. Yine yazlar geliyor, toprak kanı güzelleşiyor, doğa harikalaşıyor falan. Ama bu sefer e, Demeter merak ediyor. Hermes ne yapıyor? Yoksa başka bir kadınla beraber mi? Çünkü Hades Demeter'le beraber olduğunda ona bazı duygularını fark ettiriyor. Mesela cinsellik. Evet sen çiçekler böcekler gezen bir kızdın ama senin içinde yatan bir Persefon var. Yani vahşi bir kedi diyelim, vahşi bir kadın da var aynı zamanda ve o kendi içindeki o vahşi kadınla onu tanıştırıyor. Jung'un bir tane sözü var. Diyor ki e, sırf aydınlıklarda yaşamayız. Aydınlanabilmemiz için karanlığın bilincinin farkına varmamız gerekiyor diyor. İşte o karanlığın bilincini farkına varıyor. Kendi içindeki o vahşi kediyi o Demeter fark ediyor ve içindeki kıskançlık duyguları, işte cinsellikle alakalı duyguları, libido ile alakalı duyguları da tetikleniyor ve yanından kurtulmaya çalıştığı Hades'e ara sıra ziyarete gidiyor. Ne yapıyor diye merak ediyor ve ondan vazgeçemiyor. Ona karşı ciddi anlamda bir tutku duyuyor. Ve o Demeter'in Hades'in yanındaki adı da artık Persefon'a dönüşüyor. Artık o bir Persefon. Yani böyle de bir karakteri olduğu ortaya çıkıyor. Ve o karakter sadece Hades'in yanında ortaya çıkıyor. Şimdi bunu anlatıyor olmamızın sebebi şu. İyilik ve kötülük, artı ve eksi gibi bir denge var hayatımızda. Ve biz buna her şeye iyilik, her şeye kötülük diyemiyoruz. Çünkü insanların hoşlandığı şeyler var. Mesela acı bizce hoş bir şey değil ama adam acılı Adana kebabı seviyor ve o acıyı yemekten keyif alıyor, mutlu oluyor, zevk alıyor acıdan. İşte o Demeter Hades'in yanında o acılardan zevk alıyor, zevk alır hale geliyor bir müddet sonra. Ve o acılardan zevk almaya başladığında o Persefon'a dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla iyilik ve kötülük kriterleri çoğunlukla bizim gelenek, görenek, adetlerimize göre baktığımız zaman farklı bir sonuç çıkabiliyor. Kişiden kişiye baktığımız zaman farklı sonuç çıkıyor. Size göre hoş olmayan bir şey ötekisi için çok büyük bir zevk olabilir. Bundan dolayı da arkadaşlar şöyle bir nokta var. İyilik ve kötülük biraz göreceli bir kavram haline geliyor. Evet, şimdi
Diğer yazılanlara da bir bakalım. Böylece bu hikayeyi de anlatmış olduk. Evet, bir soru daha gelmiş. Demiş ki dünyanın en iyi insanları genelde hangi ülkede yaşıyor? Valla dünyanın en iyi insanları diye bir kavram yok. Yani iyi insanlar nereye giderse cennet orası olur diye bir söz var. Çok güzel bir söz. Böyle bakmak lazım. Ceren Son demiş ki bir videonuzda aşığa ceza verilmez, verilmemeli demiştiniz. Zaten o videodaki o sözle tanıdım sizi. İlgimi çektiniz ama öyle bir ceza veriliyor ki dünyaya sığmaz oluyorsunuz. Ölene kadar sürecek mi? Yani şimdi onunla da alakalı bir hikaye vardır. Zaman. Yani onun çözümü zaman. Bilge bir kişiliğin hikayesi anlatılır. Onu da başka bir programda anlatayım. Ama zaman yani. Sizin ihtiyacınız olan şey zaman. Zamana bırakmak, zamana yaymak gerekiyor. Çünkü aslına bakarsanız neyin bizim için iyi, neyin bizim için kötü olacağını biz değil de Allah biliyor. Ve olmamasında da bir hayır olduğunu bilmemiz ve bu durumu kabullenmemiz gerekiyor. Deniz Sakarya demiş ki ikinci evde Güney Ay düğümü akrep. Tamam. Olanlar bu tutulma döngülerinden nasıl etkilenir hocam? Teşekkürler, iyi yayınlar. Valla yani etkilenir ama sana şöyle söyleyeyim. Senin yani hayatta gitmen gereken bir alan var. Psişik alanlardan, medyumik alanlardan, spiritüel alanlardan uzak durmanı tavsiye ediyorum sana. Sen maddi olmayan hiçbir şeyin peşinden koşma. Enes Bey demiş ki ses yok demiş. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Bu arada beğen tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Ceren Hanım demiş ki kör, aç, susuz, kapkaranlık bir aşktan bahsediyorum. İmkansız olan yani. Acaba aşkta ısrar evrenin kurallarına aykırı mı? Fakat elde olmadan kör düplere koşuyorsunuz. O da zaman yaşananların engeller mi diyor. Şimdi bir tane kitapta şöyle bir söz var. Hatta Mevlana'nın kitabında Mesnevi'de her şey aşıktır, aşık bir perdedir, yaşayan maşuktur, aşık bir ölüdür diyor. Orada aşkla alakalı bir cümledir bunlar. Ama aslında içi açılması gereken çok geniş cümledir. Burada aşk insanlara bir lütfu ilahi olarak gelir ve o kişide bir açılıma sebep olur. Yani bir kişi aşık olduğu zaman ona bir uyanış gelmiş demektir. Hele ki yaşı büyükse, hani ilkokul yaşlarından bahsetmiyorum. Hani bir 20, 30 ve yukarılarına gelse onun bir uyanış zamanı olduğunun bir göstergesidir. İnsan önce aşık olur. Sonra zaman içerisinde o aşık olduğu kişiden o aşk duygusunu kopartır ve aşk duygusuyla baş başa kalır. Yani kişiden, o aşık olduğunuz kişiden aşk duygusunu ayırabilirsiniz. Çünkü o zahirde odur ama o aşk duygusu onda yok aslında. O aşk sizde var. Ve dolayısıyla önce aşık olur insan, sonra aşk denilen duygunun kendisine talip olur. Aşk denilen duygunun kendisine ne talip olduğunuz zaman size o hisleri hissettiren aslında o kişi değil de o duygulardır, o hislerdir. O hisler özel hislerdir. O lütfu ilahi olan hisleri temaşa etmeye başlarsınız. İşte o lütfu ilahi olan hisleri temaşa etmeye başladığınızda
O his içinizde çiçekler açar, kelebekler açar ve kendinizi güzel hissettirir, müthiş hissettirir. Bir de ondan kopmuştur artık yani. Çünkü o kişi nedir? Hani ölüp gidecek o kişi. Hani baki değil yani. Siz baki olan hisle müşahede içerisindesiniz. Dolayısıyla insan önce aşık olur, sonra aşk denilen duygusunun talibine, o duyguya talip olur. Sonra da ne olur biliyor musunuz? O duyguya, hissiye müşahede etmeye başladıkça aşk olur. Önce aşık olursun, sonra aşk denilen duygunun kendisine talip olursun, sonra da aşk olursun. Aşk denilen hissin kendisi olursun. Sonra bakarsın, meğer aşk benmişim dersin. Dolayısıyla işin böyle bir mertebesel kısmı var aşk meselesinde ve insan beyni serotonin, dopamin gibi bazı hormonlar salgılıyor. Bilim adamlarına göre serotonin ve dopamin hormonları salgılandığı için insan aşık oluyor. Ama bana göre insan aşık olduğu için serotonin ve dopamin duyguları salgılanıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar aşk bir lütfu ilahidir. Bu duyguyu karşıdaki kişiden koparın çünkü o şeyi zaten kaldıramayacağı için hiçbir zaman ona kavuşulmaz. Zaten kavuşuyorsan aşk biter. Aşk ne zaman biter? Yani aşkın bitmesini isteyen gitsin kavuşsun yani. O zaman aşk maşk kalmaz. Çünkü aşk kavuşulan bir duygu türü değil. Ve siz aşık olup da kavuşup da mutlu olan birisini gördünüz mü? Böyle birini de göremezsiniz. Hep büyük aşklar, şiirler, besteler, kavuşulamayan aşkların şiirleridir. Dolayısıyla nedir? İşin özeti, mutluluk sonuçta değil, mutluluk süreçtedir. Yani siz mutlu olmak istiyorsanız mevcut süreci iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü mutlu son diye bir son türü yok. Bunu bilin. Ve sürecinizi en mutlu olabilecek şekilde yaşayın arkadaşlar. Ceren Hanım demiş ki teşekkürler sevgili Arif Bey. Ben teşekkür ederim. Enes Bey ses gitmişti geldi dedi. Deniz Hanım demiş hocam yayını kaydeder misiniz lütfen? Evet şu an zaten YouTube'dayız ve yayın kaydoluyor. Sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugün paradan bahsedecektik, aşktan bahsettik ama paradan da bahsettik yani. Güzel konulardan bahsettim. Biraz kişisel gelişim tarafından bahsettim paranın. Bir de son dönemlerde şöyle bir olay var. Bolluk, bereket vesaire konularıyla alakalı bir sürü böyle etrafta bir salata geziyor. Yani oturup düşünerek para kazanamazsınız. Para kazanmak için bir eylem ve bir değer üretmeniz gerekiyor. Hani ben bolluk bereket kanallarıma para bana yağsın. Yağsın da hani bir şey yapman lazım. Şu an aslında insanların birçoğu bir şeyler yapabilir durumda. İnternet kullanılabilir durumda. Hani bir kendinize bakın ben ne yapabilirim? Nasıl bir değer üretebilirim? Ben bu dünyaya faydalı neler yapabilirim diye bu sorgular içerisine girmenizi öneriyorum. Deniz Petek demiş ki hocam aşıklar duymuyor, görmüyor. Yani duymuyor, görmüyor. Tabii o bambaşka bir dünyada yaşıyor. Evet. Sağır demiş ki Arifler hem arıdır hem arıtıcı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Beğen butonuna basan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bu yayınımızı da yine paylaşırsanız, eşinize, dostunuza da paylaşırsanız, şu anda beni izlerken bile paylaşabilirsiniz. Facebook sayfalarınızda da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan herkes faydalansın. Rukiye Hanım demiş ki hocam Kuzey Ay düğüm boğa 6. evde ruhumun yolu nedir kısaca? Çalışacaksınız Rukiye Hanım. Hiç durmadan, yorulmadan, yorulmak nedir bilmeden çalışmanız gerekiyor. Ayrıca
hem çalışacaksınız hem sağlıklı olacaksınız. Yani hem sağlıklı olmalısınız hem çalışmalısınız. Bunlara dikkat edin. Teşekkür ederim. Evet, aynen. Evet, evet. Rukiye Hanım. Soyadım gibi. Rukiye Çalış, soyadı Çalış. Aynen öyle. Eee, açık söyleyeyim öyle yani. Maddi konuların peşinde her zaman hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar 46 dakika oldu. Çok uzun olduğu zaman daha sonra insanların gözü korkuyor. Ya bu çok uzunmuş deyip izlemiyor. Hatta ben bile bazen YouTube'dan açıyorum eee, ve bakıyorum çok uzun sonra izlerim diyorum ve izlemiyorum. Eee, gözü korkuyor insanın hani. Zaten bazen sonra izlediğin X1, X1.5, X2 falan izliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee, bu yayını paylaşabilirsiniz. Yine aynı zamanda aklınıza takılan şeyler varsa her hafta cumartesi günleri saat 21'den sonra genellikle bu canlı yayınları yapıyoruz. Zaman zaman da yaptığımız videolardan paylaşıyoruz. Evet, herkese güzel akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.